Selamlar. Bir başka oyuncu videosuyla hatta bir başka Trabzonspor'un listesinde bulunan oyuncu videosuyla karşınızdayım. Son Norveç Ligi şampiyonu Viking takımından birçok oyuncuya video hazırlayacağım. Bunların ilki Edvin Østbø. Oyuncuya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz abone olmanız fazlasıyla yeterli olacaktır. Oyuncuyu veya videoyu beğenirseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Az önce soyadını Norveçli spikerlerin seslendirdiği gibi seslendirmeye çalıştım ama çok becerebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden video boyunca Edvin demeyi tercih ediyor olacağım. Edvin 20 yaşında, 1.72 boyunda Norveçli, genelde sol veya sağ kanatta ya da kanat forvette görev alıyor. Viking altyapısından yetişti, yarım sezon kiralık gitmesi dışında başka hiçbir takımın formasını giymedi. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Normalde benim oyuncu takip ederken kriterim 5 milyon euro değerin üzerinde olmaması ve 2000 yılından önce doğmuş olmaması. Ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra medyada yer almasıyla onun için de video hazırlamaya karar verdim. Zaten Viking'den birçok oyuncuya video çekeceğim. Bir önceki videodaki Karlsbad'da olduğu gibi Avrupa'dan birçok takımın talibi olacağını düşündüğüm bir oyuncu ve yazın Avrupa'da transfer dönemi açıldıktan sonra ben Norveç Ligi'nde kalmasına pek ihtimal vermiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ara transfer döneminde Trabzon'la birlikte Leverkusen'de ilgilenmişti oyuncuyla. Çok üst seviye, elit seviyeye ulaşabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. O yüzden umarım Trabzonspor'la anlaşır, ligimizde izleriz ve Trabzonspor'un da verdiği bonservis bedelinin çok üzerine satabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Norveç Ligi'nde 27 maçta 1850 dakika süre aldı. 6 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi. 2 de sarı kart gördü. Zaten şampiyonlukta Trippic, Edvin ve Christiansen'in üçlüsünün çok büyük payı var. Tripic'i hatırlayanlarınız olacaktır. 1,5 sezon benim de fanatik taraftarı olduğum Göztepe'de forma giymişti. Maçlara genelde Tripic sağda, Edvin solda başlıyorlar ama ikisi de çok mobil ve oyunun içinde oyuncular oldukları için saha içerisinde sık sık yer değiştiriyorlar. O yüzden pozisyonlarda Edvin'i sağ kanatta da bol bol göreceksiniz. Oyuncunun o kadar iyi özelliği var ki nereden başlasam bilemedim. Öncelikle hızlı bir oyuncu. Şimdi belki Norveç Ligi'ndeki savunma oyuncularının yavaş olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, çok hızlı değiller ama Edvin'i izlediğinizde de ne kadar seri atik olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten çalım atarken sık sık bu patlayıcı koşularını kullanıyor. Bir anda yön değiştirmesini çok seviyor. Topa hakimiyeti bana göre elit seviyede. Bileklerine çok hakim ve çok kıvrak. Hani böyle şapkadan tavşan çıkartmak denir ya, top ayağına aldığında tam olarak böyle hissediyorsunuz. Özellikle bir taraftar gözüyle izlerken tam olarak sizi heyecanlandıracak cinsten. Aynı zamanda özgüveni fazlasıyla yüksek, kendisine gerçekten çok güveniyor ve ikili mücadeleden, omuz omuza mücadeleden hiç kaçmıyor. Genelde de zaten savunma oyuncusunun üzerine top sürüyor. Evet, boyu çok uzun değil, sahada biraz küçük görünen bir oyuncu ama bunu dezavantaj değil de tam olarak avantajına çevirerek kullanıyor. Zaten bu atikliğinin, kıvraklığının bunda payı var. Bu tarz top tekniği, top hakimiyeti yüksek oyuncular genelde topu ayağına aldığında biraz da artistik hareket yapmaya çalışırlar. Edvin'de bunun olmaması benim sevdiğim özelliklerinden. Genelde hızlı bilek hareketleri ya da yön değiştirmeleriyle geçmeyi seviyor rakibini. Aynı zamanda sadece top ayağındayken değil de top ayağında değilken de çok güzel koşular atabiliyor. Viking'in biraz farklı bir oyun kurulumu var. Dörtlü savunma oynuyorlar ama genelde 3 stoper gibi diziliyorlar sahaya. 3 stoper ve 6 numaranın paslaşmasıyla oyun kuruyorlar. Bir bekleri hücuma çıkıyor. Bunda genelde Edvin'in olduğu kanattan değil de Trippic'in olduğu kanattaki beki hücuma çıkarmayı seviyorlar. Edvin'i direkt kanatı tek başına bırakıyorlar. Böylece geniş alanda yeteneklerini sergilemesine daha fazla olanak sağlıyorlar diyebilirim. Şut konusuna gelecek olursak mükemmel bir bitirici diyemem ama yine ortalamanın üzerinde bir bitiriciliği var. Özellikle sağ ayağını kullandığında daha etkili olabiliyor. Onun dışında pas, orta, top kontrolü ya da dribbling gibi konularda iki ayağını birden kullanabiliyor olması da onu daha farklı bir tehdit haline getiriyor. Yaşının da henüz 20 olduğunu, daha çok genç olduğunu unutmamak gerekir. Bu da zaten Trabzonspor'un neden 15-16 milyon euroları gözden çıkardığını çok net bir şekilde açıklıyor. Şimdi hiç mi olumsuz özelliği yok diyeceksiniz? Tabii ki var. O kısma da geleceğim. Öncelikle skor katkılarını izleyeceğiz birazdan. Sonrasında olumsuz özelliklerinden bahsediyor olacağım. Ama öncesinde şunu da söylemek isterim. Belki size çok gerçekçi gelmeyebilir ama ben Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid gibi çok üst seviye bir takımda da ilerleyen dönemlerde forma giyeceğini düşünüyorum. Tabii bunun için değişmesi gereken bazı şeyler var. Skor katkıları sonrasında bunlara değineceğiz. Şimdi ilk golünü izliyoruz. Aslında ilk değil de ligin son maçında evlerinde Vålerenga'yı 5-1 yenip şampiyonluğu kutladıkları maçın ilk golü. Ligin son 3 haftasında liderliğe oturup Bodo'nun 1 puan üzerinde şampiyon olduklarını da hatırlatmak isterim. Gol hakkında çok fazla bir şey
söylemeye gerek duymadım. Zaten video boyunca sık sık söylediğim mükemmel top hakimiyetiyle rakiplerinin arasından sıyrılıp çaprazdan köşeye güzel bir vuruş. Bir sonraki gol de yine aynı şekilde benim çok severek takip ettiğim Brand takımına çaprazdan köşeye güzel bir vuruşla sağına bir anda çektiği güzel bir gol. 2 sene üst üste Bodo şampiyonluğundan sonra son haftaya kadar şampiyonluk yarışı verip 1 puan farkla şampiyon olduklarından bahsetmiştim. Sezon boyunca da Bodo maçları çok güzeldi. İki takım da deplasmandayken birbirine karşı 4-2'lik skorla galip geldi. Tabi yenildikleri maçta Edwin sakattı, sahada yoktu. O olsaydı daha farklı olabilirdi her şey. Şimdi izleyeceğimiz gol de Bodo deplasmanında skoru 1-1'e getiren gol. Evet, biraz şansa aslında orta açmak istiyor ama çok güzel bir gole dönüşüyor. Şimdi sırasıyla ceza sahasında takipçiliğini konuşturduğu ve kendini unutturmasıyla bir anda çıkıp bulduğu golü izliyor olacağız. Sonrasında boyunun çok uzun olmamasına rağmen kafasıyla attığı golü izliyor olacağız. Evet, gol katkıları bu şekildeydi. Biraz da asistlerine geçelim. Viking duran toplardan ve ortalardan çok fazla gol bulan bir takım, özellikle stoperleriyle. Şimdi izleyeceğimiz ilk 4 golde de Edwin'in arka direğe yolladığı ortaları izliyor olacağız. Üçüncüsü de yine Bodo deplasmanında skoru 2-2'ye getiren Tripic'e yaptığı asist. Şimdi de bana kalırsa aslında Edwin'den daha çok görmemiz gereken bir gol izliyor olacağız. Defans arkasına çok güzel bir koşu, çok güzel bir çizgide çalım ve arkadaşına çıkarıp gol atmasını sağlıyor. Şimdiki gole ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ligin ilk maçı Vålerenga deplasmanı ve 3-1 yenilerek başlıyorlar. O maçtaki tek gollerinin asisti. Buradaki bilek hareketi mükemmel ötesiydi. Ben çok sevmiştim, çok beğenmiştim bu golü. Sonraki pozisyonlarda da sırasıyla bir tane defans oyuncusunun kendi kalesine attığı golü, bir de yine ceza sahasında arkadaşını buluşturduğu ama aslında goldeki büyük payın arkadaşında olduğu bir gol izliyor olacağız. Evet, geçtiğimiz sezon Edwin'in Norveç Ligi'ndeki skor katkıları bu şekildeydi. Olumlu yönleri hakkında zaten bol bol konuştum. Biraz da artık olumsuz yönlerine geçelim. Benim Edwin için kafamdaki en büyük soru işareti sakatlık geçmişi. Zaten şu an biliyorsunuz Norveç Ligi'nde ilk 2 hafta oynandı ve ilk 2 maçta da süre alamadı sakatlığı yüzünden. Biliyorsunuz ne yetenekli oyuncular sakatlıkları yüzünden kariyerlerini çok kötü noktalarda bitirmek durumunda kaldı. Az önce bahsettiğim Bayern Münih, Barcelona gibi takımlara transfer olmasının önündeki en büyük engelin bu sakatlık
geçmiş olduğunu düşünüyorum. Umarım Trabzonspor'da yaz transfer döneminde tekrar Viking'in kapısını çalacaksa bu konuyu iyice araştırır. Bir diğer olumsuz nokta ise 90 dakikayı tamamladığı maç sayısının çok az olması. Tabii bunun sakatlık riskinden dolayı mı yoksa yorgunluktan mı olduğunu bilemiyorum. Aslında izlediğim maçlarda ben öyle çok yorulduğunu, oyundan çıkması gerektiğini hissetmemiştim. Bir diğer konuysa aslında az önce söylediğim Edwin'den daha sık görmemiz gerekiyor bu tarz asistleri, golleri dediğim kısım. Top hakimiyeti bu kadar yüksek olan çoğu oyuncuda olduğu gibi Edwin de biraz bencil. Özellikle ceza sahasına yakın durumlarda topla buluştuğunda genelde ilk tercihi çalım atıp şutu göndermek oluyor. Tabii çok bencil, hiç arkadaşlarına pas vermiyor diyeceğim türden bir oyuncu değil ama yine de bu konuda biraz kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından doğru kararı doğru zamanda alma konusunda. İki ayağında kullanabilen bir oyuncu olduğundan bahsetmiştim ama bu şut konusu için geçerli değil benim gözümde. Çünkü sol ayağıyla vurduğu şutların biraz kuvvetsiz, güçsüz kaldığını düşünüyorum. Ama tabii saydığım bu bütün olumsuz özelliklerin geliştirilme olanağı var zaten daha 20 yaşında. Sadece sakatlık konusu dediğim gibi kafamdaki soru işareti. Onların dışında oyuncuyu ilk kez izliyorsanız zaten sizde ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu fark etmişsinizdir. Benim şimdilik Edwin hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilir. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Viking takımından 4-5 oyuncuya daha video hazırlamayı planlıyorum. Önümüzdeki günlerde kanalımda onlar da yayında olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.